Selamünaleyküm. Türkay Ateş TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler, sevgili takipçiler ve takipçi olmayan arkadaşlar, videoya yeni gelen arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, keyifli seyirler dileriz. Arkadaşlar bugünün konusu Cubo Superlight 200 alınır mı, alınmaz mı? Nedir, ne değildir? Bunu konuşacağız hemen kısa aşağı yukarı 20 dakika civarında falan bir video çekmeyi düşünüyorum ben. Fazla da uzatmadan. Öncelikle ben neden Cubo Superlight 200 aldım? Birazcık maddi sebeplerle alakalı bu arkadaşlar. Çok daha param olsaydı gidip daha iyi markaları tabii ki tercih ederdim. Ama 200 ve 250'lik bandında 200 ve 250 cc motosiklet klasmanında alınabilecek birkaç tane uygun fiyatlı motosiklet vardı. Bunlardan bir tanesi de Cubo Superlight 200'dü. Dolayısıyla birkaç motorun arasında kalarak onları birbirine işte karşılaştırarak, eleyerek falan Cubo Superlight 200 aldım. Karşılaştırdığım motorlardan bir tanesi tabi chopper'lardan bahsediyorum. Falcon Freedom 200'dü. Ona bir baktım. Ondan sonra Cubo Superlight 200'e bir baktım. Tabi yolda falan böyle gördüklerimi inceledim ettim. Biraz internetten takip ettim. Falan filan derken Cubo Superlight 200'ü aldık. Memnun muyuz? Kendi klasmanında, kendi sınıfında. Yani çok da şikayetçi değilim işin açıkçası. Ama tabi işte bir takım eksileri var. Bir takım artıları var. Yani genel olarak değerlendirdiğimde diyelim ki 5 üzerinden bir puan ver diyorsan bana 3.5'dan 4 veriyorum motosiklete. Çin chopper'larıyla kıyaslandığında veriyorum bunu ama. Yani diğer klasmanlara girmiyorum. Yani Japonlara falan ya da Korelilere girmiyorum. Falcon Freedom 250'yi inceledikten sonra hemen şeyin peşine düştüm. Hyosung GV 250'nin peşine düştüm. Hyosung biliyorsunuz Koreli bir marka. Ama onda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Fiyat olarak bunlarla arasında bayağı uçurum vardı yani. Bayağı uçurum vardı. Bu şu an bugünün koşullarında incelediğimizde yani bugün ne? 15 Eylül. Arkadaşlar 15 Eylül 2021 koşullarında incelediğimizde bu motosiklet 15, 16, 17 liralara falan alınırken o bildiğiniz en kötüsü 23, 24, 25 bin liralardan falan başlıyor. O birazcık benim canımı sıktı işin açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim, ben ustamla konuştum. Ustam da diyor ki yani GV 250 alınmaz diyor mesela. İyi ki bunu almışsın diyor. Yani böyle bir bakış açısı da var. Bunu söyleyen de motosiklet tamir eden falan, hayatı motosikletin üzerinde geçmiş falan bir adam. Neden bunu diyor yani bilmiyorum ama vardır bir bildiği yani. Sonuçta bu adamlar motosiklet yapıyor. Tamir de etmiş yani bunu. Şimdi gelelim artılarına. Arkadaşlar 200 cc bir motosiklet olduğu için bir kere kafadan bu motosiklet az yakıt yakıyor. Güzel bir motosiklet. 200 cc gibi durmuyor. Kemikli bir motosiklet. Fena bir motosiklet gibi hiç durmuyor. Ve şöyle söyleyeyim, yakıtı da o minvalde güzel bir motosiklet. Yani sizi yakıt açısından üzmez. Bakım açısından da üzmez. Buna sadece yapmanız gereken şey yağını koyup gitmek. Bakımda hava filtresi gibi falan bu tarz şeyleri söküp temizleyip takıyorsunuz. Yani masraf yapmıyorsunuz. Böyle bir güzelliği var bu motosikletin. Diğerlerinde tam olarak nedir ne değildir bilmiyorum.
Çünkü yani almadan önce bir şey inceliyoruz evet, ama yani şeyine de inmiyoruz artık, yani böyle ciğerlerine de falan inmiyoruz yani motosikletin. Efendim, hava filtresi nerededir, nasıl sökülür, nasıl takılır falan, aldıktan sonra bakıyoruz bu işlere. Güzel yani, bunun bakımı da güzel. Yağ masrafı var sadece. İşte zincirine bakım yapıyorsun daha doğrusu falan. Bunlar var. Onun haricinde çok böyle aman aman falan bir sıkıntısı yok bu motosikletin. Ama bütün Çinlilerde olduğu gibi bu motosiklete de iyi bakacaksın. Bakmazsan elinde kalmaya başlıyor. Hemen girelim bu konulara. Zaten yani artısı bu. Yani az yakması, parçasının ucuz olması, kendisinin bir miktar ucuz fiyatlı olması. Yani bizim gibi orta sınıf insanların alıp kullanabileceği falan bir motosiklet, ya da orta sınıf düşünen insanların alıp kullanabileceği bir motosiklet diyelim. Tamam mı? GV250 ve Falcon Freedom'da nasıl işler yürüyor bilmiyorum. Top speed'i 100-110 civarı. Ben 100'e çok nadir çıktığım oldu. Ya arkamdan bir araba hızlı gelmiştir, beni sıkıştırmak istemiştir, ondan kaçmak için yapmışımdır. Ya da çevre yolunda bir aracı sollamak istemişimdir. Kendimi güvenli bir yere atmak istemişimdir. O yüzden çıkmışımdır o süratlere. Onun haricinde çantaları var. Güzel. Kendi üzerinde orijinal çantalı. O güzel bir avantaj. Başka aklıma bir şeyler gelmişti. Aynalarının değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Fren balatasından akşam bırakıyorum otoparka. Sabah geliyorum, arka fren ink ink diye frene bastığım zaman ötüyor. Denge olarak çok dengesiz bir motosiklet değil. Ama üzerindeki lastikler çok kötüymüş gerçekten. Onu da satın aldığım arkadaşım sağ olsun değiştirmiş. Lambası yetersiz imiş. Arkadaşım onun lambasını değiştirmiş. Lastiklerini Anlas yapmış. Onları değiştirmiş. Lastikler fena değil, tutmuyor. Yani iyi tutuyor. Anlas iyi tutuyor. Fena tutmuyor. Yol tutuşu falan. Zincirinden falan tabii onlardan bahsetmiyorum bile. Onlar değiştirilmiş. Artık Çin marka bir şeyler takmışlar. Öyle bir sıkıntısı var. Onun haricinde mesela boş vitese geçme problemi kronik bir şekilde bütün Küba Superlight 200'lerde ve neredeyse bütün Çin çapırlarında devam etmekte. Yani bunlar boşa geçmiyor. Çok nadiren boşa geçtiği zaman da falan böyle havai fişek falan atasın geliyor trafikte, havaya böyle kutlama yapasın geliyor. Hemen o tarihi falan not alacaksın böyle. Yani bizim motosikletçiler için, Çin çapırcıları için hakikaten insan seviniyor, biliyor musun? Aa, motosikletin boşa geçti falan diyorsun. Böyle yani, alırsan Çinliyi bunları yaşayacaksın. Bunları da bil yani. Selesi bana çok rahat geldi. Bana gerçekten acayip rahat geldi. Sele açısından. Hiçbir problem yok. Herkesin motorunda tabii ufak tefek değişik sorunlar olabilir. Mesela şu yandaki tam 200 yazıyor ya üzerinde. Onu internetten şey yapar, şuralara bir yerlere koyarım resmini. Oradaki civatalardan biri düşmüş daha önceden. Bir tanesi daha düştü. Onun haricinde alarm taktırdım. Başıma birkaç iş geldi. İşte yok aynamı kırdılar, bir şeyler yaptılar, rahatsız ettiler yani beni. O yüzden gittim, Spy 5000 alarm aldım. Onu taktım. O da aküyü bitirdi mesela. O yüzden pek alarm taktırmanızı da çok tavsiye etmiyorum. Yine ben üzerinde tutuyorum alarmı. İstediğim zaman akünün kutup başlarına bağlayıp kullanabileceğim pozisyonda duruyor. Top speed'inden bahsettik. Dediğim gibi ama yormamak lazım makinayı. En fazla 7500 devire çıkartabildim ben.
Çok zaten zorlarsanız bir gün hem merak ettim hem de okula geç kalmıştım. Şöyle bir zorladım. 110'u gördüm. Ondan sonra kilometre telim kendi kendini bıraktı. Kilometre telim koptu yani. O yüzden artık 100 kilometreyi falan görmüyorum. Zorunlu olmadıkça yapmıyorum. Titreşimden biraz bahsedeyim. 80 kilometreden sonra titreşim başlıyor. Şöyle ayak masajı şeklinde başlıyor. Elciklerde pek şey olmuyor. Çok hissiyatı olmuyor yani. Titreşimin size vermiş olduğu bir olumsuz etki olmuyor. Yani kendinizi kötü hissettirmiyor size. Ama ayak kısımlarında işte şöyle bilmiyorum, oralarda birazcık problemler oluyor. Çok şey bir motosiklet değil yani. Narin böyle prens bir hayvan değil yani. Hani aman efendim bizim işte hayvana iyi bakmak lazım yoksa hemen yolda bırakır durumu yok. Hatta benim ustamın söylediğine göre yağ bakımlarında gecikmiş bir arkadaş olmuş. Hatta yağ bayağı eksilmiş motosikletin falan. Adam bayağı bir süre öyle takılmış. Ona rağmen motosiklete pek sıkıntı olmamış yani. Yağ koymuşlar, biraz bakım yapıp devam etmişler gibi düşünün. Ben yağmurlu havalarda daha hiç denk gelip de kullanmadım. Yağmurlu havalarda genellikle motosiklet kullanmamaya çalışıyorum. Eğer şimdi mesela bugün işe gittim, akşam üzeri yağdı, buna yapacak bir şey yok. Ama yağmur yağacağını kesin net gördüm ve biliyorsam motosikletle çıkmamaya gayret sarf ediyorum. Çünkü benim ıslanmam falan ayrı bir şey. Bir de trafikteki insanların bizi görmesi ayrı bir şey oluyor. Öyle bir problem oluyor yani. Kaç kilometre de ne kadar yakıt yaktığını hiç hesaplamadım. Ama şöyle oluyor. Yani 300-400, 350 kilometre falan diyelim. 300 kilometrelerde bir ben şey alıyorum, yakıt alıyorum. Yedek deposu var. Çok iyi. Yolda kaldınız. Yedek deposu var. Bir 20-25 sizi bir benzinliğe atabilecek kadar içinde yakıt kalıyor. Ayak marşı var yolda kalırsanız. Ama bujinize de iyi bakmanız lazım. Örneğin ben bir kere bu alarm yüzünden aküyü yedim. Akü tamamen bitti, öldü. Ve bunun sonucunda ayak marşıyla çalıştıramadım. Çünkü buji de bayağı eskimiş ve kirlenmişti. Bujiyi de yani bir 50 lira falan 60 lira harcayıp bujinizi de değiştirin alırsanız. Zaten ilk aldığınızda yapacağınız işlem hemen yağını değiştirmek olsun. Yani yağsız gezmeyin. Sakın yağsız iş yapmayın yani. Adam ne zaman değiştirdi bilmiyorsunuz. Hangi yağ koydu onu da bilmiyorsunuz. O yüzden güzel, kaliteli, bilindik markaları, tercih edilen markaları kullanaraktan bir yağ değişimi yaparsınız ustanızla. Ve güzel bir şekilde kullanmaya başlarsınız. Zincir seçiminizi işte tekrar ona göre yaparsınız. Ben arkadaşın takmış olduğu zincirle yola devam ettim. Bir gevşedi. Sonra gevşeyince zincir değişik şeyler yaşadım. Yani enteresan işler yaşadım. Bir değişik oldu motor. Böyle virajda falan yattığımda, mesela şu kadar yattığımda bile şu an bir açıda yatabiliyorum yani. Ama orada ne olduysa anlamadım. Yer falan da müsait de her yer yani. Dönüşüm, vitesim, hızım, her şeyim çok nizamiydi. Arka lastik birdenbire kendini bir bırakıverdi. Zincir zannediyorum ki aktarma işini başarıyla yapamadı. Yapamayınca da ben az kalsın yere kapaklanıyordum. Allah korudu. Ayak marifetiyle ayağımı böyle sağ tarafa yatarken sağ ayağımı yere vurup kendimi adeta yukarı doğru ittirerekten 136 kiloyu ittirdik yani kendimizle beraber. Yani 200 kilo civarı bir şeyi, tabi ivmelenmesi, momentumu bilmem nesi falan bunlar konuşulur. Tartışılır, o ayrı da. Yani ben 200 kiloyu ittim demiyorum ama motosikleti kaldırdım yani. Tam düşecek gibi olurken Allah korudu.
Ondan sonra çok dikkat ederek birkaç zaman daha kullanmak zorunda kaldım motosikleti. Çünkü ustamıza gidemedik. Usta müsait olmadı. Ben olmadım falan filan derken en sonunda götürdüm. Zinciri yaptırdım. Ve motosiklet tamamen bakın şu an dengelendi. Acayip dengeli bir şekilde böyle, yani kaç kilometre gidersen o kadar kilometre motosiklet dengeli bir şekilde gidebiliyor yani artık. O güzel oldu. Şu el bırakma işini yapamıyordum. Zaten ne gereği var? Elimizi niye bırakıyoruz? O da ayrı bir hesap da. Yani gerçekten bazen elini bırakıp üzerini başını falan düzeltmek zorunda kalıyorsun ama onu da söyleyeyim. Yani bu şey değil. Yani elini bırakma. Bir elini bırak, gerekirse bir elinle yap da. Ama bazen iki elimi de bırakmak zorunda kalıp işte kaskımı falan düzeltmeye yeltendiğim zaman oluyor. O da birazcık motosikletle alakalı. Yani motosiklet zaten öyle bir şey. Makine. Bıraktığın zaman elini o zaten kendini şey yapıyor, topluyor. Birazcık da sen şöyle sağa sola kaykılıyorsun. Motosiklete yön veriyorsun yani. Evet. Ben böyle evet dediğimde artık videoyu izleyenler herhalde anlamışlardır. Konumuzun sonuna geldik. Şimdi sayfayı takip etme, beğenme zamanı arkadaşlar ve soru sorma zamanı. Lütfen soru yazın. Biraz etkileşime girmemiz lazım. Çünkü çok merak ediyorum. Bu izleyenler kimler? Beğendi mi, beğenmedi mi? Yazın yani. Ben ona göre şekillendireceğim durumu arkadaşlar. Zaten keyfe keder yaptığımız bir iş bu. Yani ama siz takip ettikçe, beğendikçe, yorum yazdıkça ben işte böyle birazcık da şevkleniyorum. Ve daha güzel şeyler yapasım geliyor. Hem de böyle biliyorsunuz, beni artık tanımışsınızdır yani izleye izleye. Konuşmayı da seviyoruz yani, bir şeyleri anlatmayı seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese güvenli sürüşler dilerim arkadaşlar. Ekipmanlarınızı takmayı unutmayın. Yollarda apaçilik yapmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.